Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size bazı terimlerle ilgili bilgiler vereceğim. Post-cycle treatment, PCT, TRT, testosteron replasman tedavisi ve anabolizan kürler. Bunların aralarındaki farklar nelerdir? Kavram karmaşasıyla ilgili. Konuyla ilgili bazen sorular geliyor çünkü. Öncelikle testosteron replasman tedavisinden bahsetmek istiyorum kısaca. Testosteron replasman tedavisi, düşük olan testosteronu fizyolojik sınırlar içerisinde dalgalanmasını sağlamak. Kaçtır düşük? 300-400 nanogram bölü desitlerin altına biz düşük diyoruz. Hastanın şikayetleri varsa tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ve bizim istediğimiz seviyede genellikle 600 ile 1000 arasında testosteronun dalgalanması. Ama yurt dışında bazı kaynaklar 900 ila 1500 arasında dalgalanmasını isteyen yayınlar bile var. Testosteron replasman tedavisi dediğim gibi bu şekilde 50 yaşından sonra hatta bazı doktorlar 35 yaşından sonra bile yapanlar var ama bence çok genç yaşlar bu yaşlar. Bu yaşlarda kesinlikle yapılmaması gerekiyor bence. Anabolizan kür nedir? Amacı nedir? Anabolizan kürün amacı kas kütlesini arttırmak, yağ kütlesinin azalmasını sağlamak, vücuttaki testosteron seviyesini 10 ile 100 kat arasına çıkartmak ki bu şekilde zaten ancak bu cevabı alabiliyor. Anabolizan kürün enteresan taraflarından birisi bütün dünyada anabolizan kür uygulanıyor ama illegal. Yani Amerika'da da yapılıyor, Avrupa'da da, Asya'da da her yerde yapılıyor. Her yerde yasak. Sporcuların hepsi, müsabakalara çıkan sporcuların hepsi anabolizan kür kullanıyor. Yasak olduğu halde bir şekilde göz ardı ediliyor. Kaçak yollardan insanlar ilaçları, ürünleri kullanıyor. Anabolizan kür kullanmasını amatör olarak kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çok riskli. Neden riskli? Bir ilacı 100 kişiye verdiğiniz zaman 95'inden istediğiniz cevabı alırsınız. Ama 5'inden alamayabilirsiniz. 5'inde sorun çıkabilir. O 5 kişi içinde çok ciddi sorunlar yaşayabilir. Anabolizan kür sonrası en çok bana sertleşim bozukluğu şikayetiyle başvuruyor hastalar. Şu ilacı kullandım, bu ilacı kullandım. O zamandan beri şikayetlerim hiçbir zaman düzelmedi diye geliyor. Ama şu da var. Zaten bazen bazı kişilerin cinsel gücü iyi oluyor ama pamuk ipliğine bağlı olabiliyor. Bir anda hasta eşinin karşısında mahcup oluyor mesela. O mahcubiyet arkasından psikolojik problemleri de arkasından getiriyor. Hatta hastada erektil disfonksiyon, sertleşim bozukluğu geliştikten sonra boşanabiliyor, aile hayatı dağılabiliyor. O yüzden amatör olarak kesinlikle bence kullanılmaması gereken ilaçlar bunlar. Tehlikeli ilaçlar. Zaten underground laboratuvarlarda, kaçak laboratuvarlarla üretildiği için bunun da kendi getirdiği ayrı riskler var. Bunlarla da ilgili videolar yapmıştık zaten. Anabolizan küllerde kullanılan ilaçlar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse 3 grup ilaç kullanılıyor temel olarak. Steroidler. Bunlar dihidrotestosteron grubu, nanandrolon grubu ve testosteron esterleri. Ve bununla beraber selektif androjen reseptör modülatörleri son 20-30 yılda yaygın olarak kullanılmaya başladı. Bu başlık altında yüzlerce madde var. Gene growth hormon analogları ve growth hormon sekretuarları da gene anabolizan kullanıcılar arasında yaygın olarak kullanılan maddeler. Ve bu başlık altında da gene neredeyse yüzlerce madde var diyebilirim. Bununla ilgili de geniş ayrıntılı bir video yapmıştık. Bunun dışında anabolizan kullanım sonrası 1970'lerden beri dünyada anabolizanlar yaygın bir şekilde kullanılıyor. Son 50 yılda tabii kişiler tecrübelerini birbirlerine aktararak birçok teknik geliştirdiler. Hem anabolizan kürde olsun. Ve yavaş yavaş da işte PCT'de yaklaşık 50 yıldan beri yapılıyor. PCT'de kullanılan ürünler de zaten onlar da çok eski. 70-80 yıllık ilaçlar aslında bunlar. 70-80 yıllık kimyasallar. Hala ülkemizde üretilemiyor ne yazık ki. Bir pregnil üretemiyoruz. Bir klomen üretemiyoruz. Hala yurt dışından alıyoruz, getiriyoruz. En çok burada bu tabloda da klasik PCT görmektesiniz. Bunu Anabolik 11'den aldım. Bu PCT tabii kişiden kişiye değişiyor. Çünkü hastanın kullandığı ürünlere, ilaca, süresine, hastanın verdiği cevaba, yanıta göre değişiyor PCT süresi. Ben anabolik kür önermiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum da zaten nasıl yapıldığını ama anabolizan kullanımı sonrası gelişen sorunlar yani sertleşme bozukluğu olur, başka sorunlar olur. Onun dışında PCT için size yardımcı olabilirim. PCT'de tek amaç testisi kısa sürede aktif hale getirmek değil tabi. Anabolizan kürü sonrası ben hani karaciğer fonksiyonlarının bozulduğunu, böbrek fonksiyonlarının arttığını, onunla beraber işte hastanın depresyona girdiğini çok sıklıkla gördüm.
Çünkü anabolizan kullanımı sırasında kişide çok ciddi bir özgüven artışı ve empatik kaybı oluyor. Karşı tarafın duyduğu hissi kesinlikle onun yerine koyamıyorlar. Yani empati kaybı oluyor. O yüzden amatör olarak kullanmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Onun dışında PCT'de dediğim gibi testisleri kısa sürede aktive hale getirmek için genellikle kullanılan bir tedavi rejimi. Çünkü yapılmadığı zaman en basit küllerde bile testisin kendini toparlaması 4-5 ay, 6 ayı bulabiliyor. O dönemde işte testosteron çok düşük seviyelerde seyredebiliyor. Mesela kül öncesi 500'lerde geziyor testosteron, total testosteron. Kül sonrası birinci ayda testosteron yüzlere düşmüş, 150'lere düşmüş, 170'lere düşmüş. Bayağı da uzun süre o şekilde devam ediyor. Tabii hasta da onun sıkıntısını çekiyor. Hem kazandığı kas kütlesini kaybetmiş oluyor. Hem o sırada ciddi olarak ruhsal anlamda deprese olmuş oluyor. Sıkıntı yaşıyor tabii kişiler. Bazen de bir de her kişi de aynı ilacı aynı cevabı vermiyor. Ve hastalar da sıkıntıya girebiliyor. O dediğim gibi arkadaşlar genel olarak kavramlar bu şekilde. Aslında bu konuyla ilgili bayağı uzun uzun konuşulabilir ama en çok sorular buradan geldiği için bana bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.